Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere benden uzun zamandır beklenen bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu videomun konusu Challenger köpek balığı. Bu videomda bu balıkla ilgili en çok merak edilen konuları anlatacağım. Akvaryum nasıl olmalı, nasıl beslenmeli ve daha birçok konu hakkında bilgiyi bu videomdan izleyeceksiniz. İlk başta şunu mutlaka söylemeliyim. Her ne kadar Challenger köpek balığı, Pegasus köpek balığı ile karıştırılsa da bu iki balığın benzer özelliklerinin yanı sıra bir o kadar da birbirinden farklıdır. En belirgin benzer özellikleri bu iki balığın da çok büyük balıklar olmasıdır. İki balığın şekli de her ne kadar köpek balığına benzese de her ikisi de aslında yayın balığıdır. Ve birçoğumuz bu yayın balığı türlerine kedi balığı da deriz. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Challenger köpek balığı nasıl bir balıktır? Challenger köpek balıkları gümüşi, kavisli, alt kısımları ve koyu kahverengi sırtları ile köpek balığına benzeyen sivri uçlu yüzgeçleri kolayca tanımlanabilir. Göğüs, sırt ve alt yüzgeçleri koyu gridir. Bu köpek balıklarının uzun ve arkada kalan bir sırt yüzgeci vardır. Normal ev akvaryumu için fazla büyüyen, son derece büyük köpek balıklarıdır. Bu nedenle onları küçük akvaryumlarda tutmak iyi bir fikir değildir. Challenger köpek balığının gövdesi geniş, bıyıklı ve düz bir kafa ile uzun ve sıkıştırılmış bir gövdeye sahiptir. Boyları 250 ila 300 santim olabilirken ağırlıkları da 300 kiloya gelebilir. Çok geniş yüzme alanlarına ihtiyaç duyarlar. Küçükken bakımı kolaydır. Genel olarak tatlı su akvaryumlarında ki su koşullarına kolaylıkla uyum sağlarlar. Ancak küçük ve kapalı akvaryumlarda olmaktan hoşlanmazlar. Challenger köpek balığı bakımı nasıldır? Challenger köpek balıkları gelişmesi için geniş yüzme alanlarına ihtiyaç duyan büyük yayın balıklarıdır. Küçükken bakımı kolaydır. Yetişkin olmaya başladıklarında aşırı büyük boyutları nedeniyle ev akvaryumlarında hatta halka açık akvaryumlarda bile tutulmaları çok zor hale gelir. Büyük Challenger köpek balıkları doğaları gereği ürkek ve sinirli olma eğilimindedir. Özellikle kapının aniden çarpması veya beklenmedik bir gürültü ile irkildiklerinde kolayca paniklerler. Kapalı bir alanda olmaktan hiç hoşlanmazlar. Bu nedenle vücutlarını akvaryumun duvarlarına çarparak yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilecek şekilde kapatılmaya tepki verebilirler. Bu tropikal balıkların bulundukları akvaryum suyu temiz olması gerekir. Derileri çok hassastır ve balıkları enfeksiyona karşı savunmasız bırakarak kolayca zarar görebilir. Sadece deneyimli akvaristlerin bakmasını önerdiğim bir balıktır. Eğer bu balığa uzun seneler bakmak istiyorsanız akvaryumunuz en az 3500 ila 4000 litre olmalıdır. Challenger köpek balığı ne yer? Challenger köpek balığı hepçil balıklardandır. Yani ağızlarına sığan ne olursa yerler. Canlı ya da kuru mama verebilirsiniz ama mümkün olduğu kadar canlı yem vermenizi tavsiye ederim ki avlanma becerilerini kaybedip dejenere olmasın. Canlı balıkların dışında kuru yemler ve karides parçaları gibi yemlerden de verebilirsiniz. Ancak şunu da söyleyeyim. Challenger köpek balıkları yemlerini genelde akvaryumun dibinden yer ve ayrıca bu balıklar çok dağınık yiyicilerdir. Bu yüzden de bulundukları akvaryumlar çok çabuk kirleneceğinden akvaryumların çok iyi bir filtreleme sistemine sahip olması gerekir. Gene bakteriyel filtrasyon döngüsü de tam olmalıdır. Dip çekimi yapmak bu balıkların akvaryumunda mutlaka olması gerekir ki hem daha kolay yemlenebilmesi hem de temizliğinin kolay olması için akvaryum dibinde herhangi bir dip malzemesinin olmaması iyi olacaktır. Challenger köpek balığı akvaryum bakımı nasıl olmalı? Bakımı en kolay balıklardandır. Ancak daha önce bahsettiğim gibi bu balıklar akvaryumda beslenmesi en zor balıklardandır. Çünkü devasa büyüklüğe geldikleri için küçük akvaryumlara bakılmaları imkansızdır. Büyük cüssesi yüzünden akvaryum içerisindeki aksesuar ve benzeri oluşumları yerinden sökerler. Gene pulsuz ve ince derileri yüzünden de akvaryumlarda sert kaya ve benzeri aksesuarlarında olmaması gerekir. Genelde akvaristler bu balığı daha yavru iken aldıkları için ne kadar büyüyebileceğini tahmin edemediklerinden evlerindeki akvaryumlarda bakmaya çalışırlar. Hafif asidik suları severler. Akvaryum suyundaki amonyak seviyesi yükselmediği ve su temiz olduğu sürece su kimyasıyla ilgili sorun yaşamazlar. Eğer akvaryumda yeterli büyüklükte ve hızda bir filtreleme düzeneği yoksa haftalık %25 su değişimi de mutlaka yapılmalıdır.
Challenger köpek balığı akvaryumu nasıl olmalı? Bu balık 30 santim olana kadar 400 litrelik bir akvaryum yeterliyken daha büyükleri için 3000 hatta 5000 litre akvaryumlar gerekir ki bu balığın akvaryumlarda 200 santim boya gelebildiğini düşünürsek de 10.000 litre ve daha büyük akvaryumlar bile zamanla küçük gelebilecektir. Tropikal bir balıktır. Bu yüzden de sıcak sularda yaşamalıdırlar. Akvaryum su sıcaklığı 24 ila 27 derecelerde olması gerekir. Bu balık akıntılı nehirlerde yaşadığı içindir ki akvaryumlarında akıntı yaratmak için kafa motoru kullanmak da bu balığa iyi gelecektir. Gene bulunduğu bölge itibariyle muson yağmurlarının bolluğu sayesinde akvaryum sularının hafif asidik olması gerekir ki bu 6,5 ila 7,5 pH seviyelerini işaret eder. Gene su sertliği de bu yağışlara göre değiştiği için 30 ila 500 TDS arasında olması bu balık için yeterlidir. Challenger köpek balığı hangi balıklarla yaşar? Bu balıklar daha küçükken toplu halde yaşamayı seçerken yaşları ilerledikçe yalnız yaşamayı tercih ederler. Bu balığın normal şartlarda 20 sene gibi bir ömrü vardır. Ancak 50 yıl kadar yaşayabildiği de bilinmektedir. Ancak şu anda vahşi doğada bu kadar yaşlı Challenger köpek balığı bulunmamaktadır. Agresif bir tür değildir ve genelde ağzına sığmayan bütün balıklarla yaşar. Ancak ağzına sığarsa da yemeye çalışacağından sakin balıklarla beraber bir arada yaşama şansı bulunmamaktadır. Ancak tersine agresif veya gürültücü veya zırhlı türler tarafından kolayca korkutulabilir. En iyi seçenekler büyük vatoz ve kedi balığı türlerinin yanı sıra astronot balığı, paku, pengasus, bıçak balığı, timsahkar, peacockbass, arowana, arapayma ve diğer büyük balıklardır. Challenger köpek balığı cinsiyet ayrımı nasıldır? Dişi balıklar erkeklere göre daha yuvarlak karınlıdır. Challenger köpek balığı üretimi nasıldır? Bu balık vahşi doğada ilkbaharın sonlarında ve yaz aylarında yumurtlamak için akıntıya karşı hareket eden göçmen bir türdür. Açıkçası bu koşulların evdeki akvaryumlarda oluşturulması neredeyse imkansızdır. Muazzam büyüklükteki bu balıklar cinsel olarak olgunlaştıklarında akvaristlerin bu balığın üremesini başarması pek mümkün değildir. Yine de uzak doğudaki balık çiftliklerinin büyük havuzlarında ticari olarak yiyecek olarak yetiştirilmektedir. Görünüşe göre pet shoplarda gördüğümüz yavru balıklar da aynı çiftliklerden gelmektedir. Evet arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek için şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.